Selamun aleyküm arkadaşlar. Hatice'den Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle çok güzel bir kurabiye yaptım arkadaşlar. Bunun da tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Leopar kurabiye. 3 renkli kurabiye de diyebilirsiniz. Yapması eğlenceli, lezzeti çok güzel. Bu kurabiyeyi nasıl yapmışım? Dilerseniz tarife geçelim arkadaşlar. Evet, karıştırma kabıma 125 gram oda ısısında ve yumuşamış margarinimi koydum. Bir adet yumurtamı kırdım. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bir çay bardağı pudra şekerimi ekledikten sonra bir paket vanilimi de ekleyip kontrollü bir şekilde ununu ekleyeceğim. Öncelikle bir çay bardağı un, sonra ikinci çay bardağı unumu ekledim. 3 çay bardağı un artı 1 yemek kaşığı un eklemiş oldum arkadaşlar toplamda. Tezgahıma alıp şöyle güzelce tezgahıma da birazcık un ekleyip unla birlikte biraz yoğurdum arkadaşlar. Şimdi hamurumu rulo yapıp şöyle güzelce parçalara ayırıyoruz. Bir tanesi büyük olacak, diğerleri de kakaolu olacak. Küçük küçük parçalara ayırdım. Mandalina büyüklüğünde. Şimdi bir tanesine bir tatlı kaşığı kakao ekledim. Bir tatlı kaşığı da süt ekledikten sonra şöyle güzelce onu da karıştırıp yoğurduktan sonra bir kenara alıyorum. Sonra diğer hamurumu alıp ona da 2 tatlı kaşığı kakao ve 1 tatlı kaşığı süt ilavesi yapıyorum. Süt ilavesini yapmamın nedeni kakaonun hamura daha kolay karışması ve daha güzel bir kıvam alması. Biliyorsunuz kakaoyu katınca biraz daha sertleşeceği için kıvamı daha güzel oluyor. Evet, bir tane kakaolu, koyu kakaolu, bir tane de açık kakaolu olacak şekilde hamurlarımızı yaptık. Şimdi koyu kakaolu olandan ceviz büyüklüğünde bezeleri alıp bir kenara ayırdım. Sonra açık kakaolu olacak olan hamurumdan da küçük fındık büyüklüğünde bezeleri alıp kenara ayırdım. Sade olan hamurumu tezgahıma alıp elimle biraz incelttikten sonra oklavayla da biraz daha inceltip üzerlerine koyu kakaolu olanı diziyorum. Üzerlerine şöyle birazcık bastırıyorum elimle. Sonra açık kakaolu hamurumdan da üzerlerine koyup tekrar üzerlerine birazcık bastırıyorum. Üzerine yağlı kağıt koyup oklava yardımıyla birazcık inceltiyorum. Kakaolu hamurlarımı ben bezelerini birazcık büyük tutmuşum. Biraz daha küçük tutarsak daha güzel oluyor. Ama hiç de fark etmiyor. Gerçekten dediğim gibi yapması eğlenceli, yemesi harika bu kurabiyeyi. Umarım siz de denersiniz. Bir çay bardağı yardımıyla rastgele şekillerde kesiyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimi alıyorum ve kalan hamurlarımı şu şekilde kenardan içeriye doğru ittirerek ortada topluyoruz. Yani elimizde toplayıp beze yapmıyoruz kesinlikle. Bu şekilde de mermer kurabiye oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde çay bardağıyla bunları da kesiyoruz. Gelişi güzel. Kalan hamuru da aynı şekilde ortada tekrar birleştirip tekrar onu da açıyoruz. Bütün hamurlarımızı bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet. Kalan son hamurlarımı da ince rulo haline getirip üst üste şöyle kenar uç kısımlarına olacak şekilde koyup üzerine bastırarak yağlı kağıtla hafifçe onu da inceltiyorum. Ve çay bardakla ay şeklini verecek şekilde kesiyorum. Evet, bütün kurabiyelerimi tepsime dizdim. Önceden ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum arkadaşlar. Fırında da kontrollü bir şekilde pişirelim. Çok uzun süre tutmayalım. Beyaz kısmı şöyle hafifçe pembeleşinceye kadar fırında pişirelim arkadaşlar. Benim fırınımda 15 dakika kadar pişti. Bakın gerçekten çok güzel görünüyor.
Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir videonun daha, bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.